Herkese merhaba, ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok seveceğiniz ve işinize yarayacak bir tarifle karşınızdayım. Biliyorsunuz ben size sürekli yoğurt tarifleri veriyorum ve yapan kişilerin de faydalandığını, kilolarını verdiğini, yağ yaktığını görüyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Özellikle karın ve göbek yağlarında ve bel yağlarında etkili. Bu bölgeden rahatsızsanız, kilo vermek istiyorsanız veya kilo vermeniz biraz durmuşsa, harekete geçirmek istiyorsanız bu tariften faydalanabilirsiniz. Şimdi ben her zaman yoğurt türlerini neden verdiğimden bahsediyorum ve seçtiğim malzemelerin işte evde kolay bulunmasının ve tadının güzel olmasını gerçekten önemsiyorum. Çünkü çok değişik malzemeler var ve onlara ulaşamadığımız zaman o tariflerin aslında bir anlamı kalmıyor. Bu da onun gibi tariflerden bir tanesi. Malzemelere çok kolay ulaşabiliriz ve tadı gerçekten güzel. Hatta ben bu tarifleri verirken bir danışanım şunu demişti: hocam ben bunu meze olarak zaten yapıyorum. Yoğurt tariflerinden bir tanesi olduğu için. Yani bunun tadı gerçekten güzel. O yüzden hem faydalanacağız hem de gerçekten lezzetli bir şeyle haftamızın 3 gününü geçirip kilo vermemize yardımcı olacak. Şimdi o zaman hemen malzemelerimizi sayalım, faydalarından da bahsedelim. Zaten adından anlaşıldığı gibi yoğurt kürü. Ben içerisine bir kase yoğurt kullanacağım. Burada 4 yemek kaşığı yoğurt var. Siz isterseniz kadınlar 4 yemek kaşığı kullansın ama erkekler bu tarifi yapacaksa 6 yemek kaşığı yoğurt kullanabilirler. Yoğurdun etkisi nedir? Kan şekerimizi dengeler ve uzun süre tok kalmamızı sağlar. Bu şekilde de gün içerisinde daha az kalori almamıza yardımcı olacaktır. Bunun yanında içerdiği kalsiyum sayesinde lipaz enzimini aktive eder ve yağları yakmada etkilidir. Genellikle biz karın yağları deriz ama gerçekten karın ve göbek yağlarını yakmanın yanında başka hangi bölgede yağ varsa tabii ki oralara da etki edecektir. Özellikle kalça bölgesi. Genelde bu kalçadan kilo vermek isteyen kişiler oradan kilo veremediğini düşünür ama diyet yaptığımız zaman hem karından hem kalçadan gider ama kalça bölgesinde biraz çok olduğu için sanki oradan vermiyormuş gibi gözükebilir. Sonuca gelecek olursam hem karın hem bel hem göbek hem de kalçanızda yağ varsa gerçekten yağ yakımına etki ettiği için tüm bölgelerden fayda sağlayacaksınız. Onun yanında içerisinde kabak kullanacağım. Kabak da bağırsakları hızlandırıcı etkiye sahiptir. İçerisinde bir jel vardır. Bu jel gerçekten çok sağlıklı bir jel. Kabak doğradığınız zaman elinize yapışan bir şey var. Fark ediyorsanız bıçağa yapışır. Bu bağırsak duvarlarını onarmaya da yardımcı olur. Bu yönden de çok sağlıklıdır. Aynı zamanda bağırsakların hızlanmasıyla metabolizmamız da hızlanacaktır. Burada bir tane çiğ kabak kullandım. Yani bir işlem uygulamayacağız, çiğden kullanmış olacağız. Siz isterseniz bunu istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Yani bir tane de olabilir, 2 tane de olabilir. Kalorisi olmadığı için miktarına karışmıyoruz. Burada biraz kararmış bir yeşil elmamız var. Normalde çekimden bir yarım saat önce ben bunları hazırladım ama karardığı için böyle gözüküyor. Yeşil elma yine metabolizma hızlandırıcı etkisi vardır. Zaten şunu hep söylerler: hocam ben yeşil elma yediğim zaman 1 saat 2 saat sonra acıkıyorum. Bu genel olarak iyi bir şeydir. Metabolizmanın çalışmaya başladığını ve sizden besin istediğini gösterir. Elma kullanacağız. Bu da zaten çiğden olacak. En sonunda içerisine 2 tane ceviz kullanacağım. Cevizin amacı da ne? Şu anda ben burada proteinimi sağladım, karbonhidratımı sağladım, lifimi sağladım. En son yağımı da sağladığımda çok dengeli bir besin olacak ve biz bunu bir ana öğün yerine yapabileceğiz. Yağında bizi uzun süre tok tutucu etkisi olduğu için içerisinde yağı ihmal etmeyeceğiz. Şu soru gelecektir: hocam ceviz yerine badem, fındık kullanabilir miyim? Evet, ben bugün neredeyse ceviz bulamıyordum, badem kullanacaktım. O yüzden badem kullanmak isterseniz de 6-8 adet kullanabilirsiniz. Ben 2 tane ceviz kullanacağım. O zaman hemen malzemelerimizi karıştırmaya başlayalım. Önce yoğurdumuzu alıyoruz. Yoğurdu yine tekrarlayacağım. Kulaklarınızda çınlıyor olabilir. Ev yoğurdu kullanabiliriz. Ev yoğurdu biliyoruz ki bağırsak sağlığı için daha etkilidir ama evde yapamıyorsanız, şu an pandemi döneminde süt bulamıyorum gibi durumlar varsa, dışarıdan alıyorsak da kaymaksız aldığımız sürece light ürünler, yani light yoğurt kullanmanıza gerek yoktur. Sadece kaymaklı olmamasına dikkat ediyoruz. Yoğurdumuzu kullandık. İçerisine kabağı ekliyorum. Şimdilik sanki yarım kabak yeterli olacak gibi, bu dursun. En son bunu karıştıracağım. Elmamızın da yarısını ekleyelim. Kasemiz biraz küçük olduğu için karıştırmakta zorlanıyoruz. Siz tabii evde yaptığınız için daha rahat olacak. Karıştıralım.
Bunun içine şey de kullanılabilir. Şu an zaten dönemi. Elma sevmiyorsanız o soru da gelecektir eminim. Çünkü hep böyle bazı şeyleri yemeyen kişiler oluyor haklı olarak. Kırmızı erik de kullanılabilir. Bu hafif ekşi olan eriklerden. O da güzel olacaktır. Hem çok sağlıklı hem de metabolizma hızlandırır. Şimdi karışımımızı yaptık. Bunları da istersem ekleyebilirim. Sizin için dediğim gibi bir elma, bir tane kabak eklenebilir. Ama ben şu anda görselimi bozmaması adına bunları kenara ayırdım. En sonunda üzerine 2 tane ceviz kıracağım. Yani 4 tane yarım. Ben tabii süs gibi yapıyorum ama siz bunu içine karıştırdığınız zaman 4 oldu galiba. İçine karıştırdığınız zaman da aranıza böyle ağzınıza ceviz tadı geldiğinde gerçekten lezzetli olacak. Normalde yeşil elma olmasa içerisinde tabii sarımsak, pul biber de kullanırdım. Onları kullanmıyorum ama bazı kişiler tarçın seviyorsa bunun üzerine tarçın da ekleyebilirler. Şimdi malzemelerimizi karıştırdık, tarifi ortaya çıkardık. Eğer kilonuz biraz daha fazlaysa, yani böyle bir 90 kilo veya 100 kilo civarıysanız, erkek danışanlar olabilir, onlar biraz daha acıkabiliyorlar. Onun için şunu eklemek istiyorum. İçerisine 3 yemek kaşığı kara buğday veya 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi de katılırsa biraz daha sizi tok tutacaktır. Ana yemek yerine kullanacağımız için bu bilgiyi de es geçmek istemedim. Ama bu haliyle de yaptıklarında tok kaldıklarını görecekler. Şimdi biz bunu nasıl kullanacağız? Gün içerisinde yediğimiz şeyin çok fazla önemi var. Eğer biz gün içerisinde her şeyi yiyip akşam bunu yaparsak o zaman çok etkili olmayacaktır. O yüzden sabahtan akşama kadar nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Şimdi sabahtan başlayalım birlikte. Sabah kahvaltısını 8-9 gibi yapabiliriz. Kahvaltıda mutlaka 1-2 tane haşlama yumurta, 1-2 dilim beyaz peynir, 1-2 dilim ekmek. Neden hep böyle net rakam vermiyorum? Çünkü kişilerin kilosu çok değişiyor olabilir. İstediğiniz kadar yeşillik de yiyebilirsiniz. Sonrası ara öğünde 2 tane ceviz, işte 2 tane kuru hurma gibi küçük bir ara öğün, kan şekerinizi düşürmeyecek, veya bir tane meyve de olabilir. Öğlen yemeğine geldiğimiz zaman sebze yemeği veya bakliyat tercih ediyoruz. Bakliyatı tercih edersek biraz daha tok kalabiliriz. Yanında yine bir kase yoğurt diyorum. Bir dilim yine bir ekmek yiyebiliriz. Sonra ikindi öğüne geldiğimiz zaman meyve gibi bir öğün bizi tutmayacaktır. Onun yerine ne yapıyoruz? Bir dilim beyaz peynir, bir tane galeta veya bir kase yoğurt, bir galeta gibi bir ara öğün yapabiliriz. Akşam yemeğine geldiğimiz zaman da bunu ekliyoruz. Akşam yemeği yerine yağ yakan yoğurt kürümüzü tercih edeceğiz. Sonrasında günü ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Sonrası herhangi bir şey tercih etmiyoruz. Ne olabilir? Su, kahve, siyah çay, yeşil çay içilebilir ama günü 8'de en geç kapatmış oluyoruz. Bunu 8'e kadar neden bırakıyorum? Çok yüksek bir kalorisi yok ve burada vücutta yağa dönüşecek hiçbir şey olmadığı için 8'e kadar tercih edebiliriz. Şimdi biz bunu 3 gün üst üste yapıyoruz. 3 günden fazla yapmamanızı öneriyorum. Hadi 4 gün olsun. 4 günden fazla asla yapmıyoruz. 4 günden fazla yaptığımız zaman ne yapacaktır? Tek yönlü bir beslenmeye dönecektir. Metabolizmamızı yavaşlatmaya başlayacaktır. O yüzden sadece maksimum 4 ama benim önerdiğim 3 gün yapmanızı öneriyorum. Bazı danışanlarım var ofiste de verdiğim zaman hocam diyor 6 gün yaptım ve 6 günün sonunda görüyoruz ki hiçbir faydası olmamış vücuduna. O yüzden mutlaka buna dikkat edelim. Ayda kaç kere yapabilirim diye soranlar oluyor. Ayda 2-3 kez bunu yapabiliriz. Yani bir ayı 30 gün gibi düşünürsek 10 günün 3 günü şeklinde 3 kez ayda yapabiliriz. O zaman vücudumuza faydası olacaktır. Peki bunları kimler uygulamasın? Emziren kadınlar, şeker hastaları, gut hastaları, böbrek hastaları, gebeler, çok küçük yaşta çocuklar, yani 14-15 yaşından küçük çocuklar, bazen anneler de soruyor. Bu tür kişiler varsa eğer mutlaka kendi diyetisyenlerine, doktorlarına danışsınlar. Şimdi tariften ve nasıl yapabileceğinizden bahsettim. Bunun yanında yine de bir uzmandan yardım almak isterseniz benden yardım alabilirsiniz. Bunun için aşağıda açıklama kısmında iletişim bilgilerim mevcut. Oradan bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan detaylı bilgi alabilirsiniz. Ya da online diyet almak istiyorsanız, onu çok fazla soran oluyor. Onun için de ceptediyetisyen.com'a girip oradaki diyet planlarını inceleyebilirsiniz, diyet paketlerini. Ya da telefonunuza App Store'dan, Google Play Store'dan Cepte Diyetisyen uygulamasını indirebilirsiniz. İndirdiğiniz zaman amacınızı, işte kabızlık yaşıyor muyuz,
sağlık bilgileri formundaki işte kullandığınız ilaçlar, yediğiniz yemediğiniz besinler gibi olan bilgi kısmını mutlaka dolduralım. Ve mutlaka cep telefonu numaramızı yazalım. Çünkü ben size sistem üzerinden bir mesaj gönderiyorum ve sizinle iletişime geçtikten sonra diyetinizi yazıyorum. Ama bazen kişilere maalesef ki ulaşamıyoruz, mesajlarımızı göremiyorlar. Böyle olduğu zaman da listeyi 1-2 gün geciktiriyorum haklı olarak. Kişiyle iletişime geçmeden bir liste planlamak istemiyorum çünkü bu diyetler kişiye özel oluyor. O yüzden o kısımları mutlaka detaylıca dolduruyoruz. Bunun dışında umarım daha öncesi videolarda söylediğim mutlaka kafanıza takılan şeyler olabilir veya merak ettiğiniz konular olur. Onları da yorum olarak aşağı yazarsanız çok sevinirim. Hangi videoları çekmemi istiyorsunuz ben de onları sıraya alabilirim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.